Selamlar, iyi yayınlar. Ay, ben, kendi kendime iyi yayınlar dedim ya sizin şeyi görünce. Teşekkür ederim güzel dileklerinizle. Bana da iyi yayınlar, evet. Evet, bir bakayım biraz mesajlarınıza, sonra başlayalım. Aslında mitoloji okuyacaktım. Bir baktım saat 11 olmuş. Yani şu anda saat 11 ya. Ay. Saat 11 ya. Yani sanki masal daha uygun olurmuş gibime geliyor. Ne dersiniz? Yani mitoloji bu saatte ders falan şey yapamazsınız diye düşünüyorum. Masal mı mitoloji mi? Buradan birazcık, yorum göreyim, alayım bakalım. Evet, üyelere yayın olacak. Herhâlde son kez bir kral üye yayını yaparım. Sonra kralı kapatıyorum. Sadece, imparatorlar ve savaşçılar kalıyor. Ama ondan önce bir şey gibi, imparator yayını gibi kral yayını yaparım ama imparatorlar gelsin yani, duyurayım. Teşekkür ederim. Ya, Yunan mitolojisinden ya Apollon'u okuyacağım ama, aaa, yani, bakın burada da tam da mitoloji diyenler oldu. Yunan mitolojisi diyenler oldu. Tamam o zaman. Apollon'dan okuyayım. Ya, bir sürü kaynaktan Apollon'la ilgili okuyabilirim ama, şey olsun, bugün böyle yapalım o zaman. Yani, üyelere yayının kalitesine bakacaksınız. Benim, yani, çokluk mu, nicelik mi? Yani, nitelik mi, nicelik mi diye bakın. Bir de biraz, rahatsızdım. O zaman da çok, şey yapamadım ama yani daha 3 gün önce bir şey yayını yaptım açıkçası. Yani öyle o kadar az değil yani her gün yayın. Ben çünkü bunlara çok özenle hazırlanıyordum. Yayınlara diğer şeyler gibi değil. Evet. Yani hatta normal şeylere yayın daha az, üyelere yayın daha çok. Neyse, evet. Başlıyorum o zaman ben mitoloji okumasına. Biraz ışıkları açayım en iyisi. Çünkü zor görebilirim sonra. Evet. Şöyle rahat bir pozisyona gireyim. Evet, bugün Apollon okuyacağım. Hades okuyacaktım, yok dedim sonra. Apollon okuyayım. Evet. Athena'nın Zeus'un en gözde kızı olması gibi Apollon da oğulları arasında en görkemli ve yakışıklı olanıdır. Zeus'un diğer oğulları gibi o da ışık tanrısıdır ve aslında doğadaki bu kudretli gücün en saf ve en yüce temsilcisidir. Annesi Leto, Letona, gecenin karanlığının temsilcisidir. Kutsal efsaneye göre hamile kaldığında insanoğlu kudretli Tanrı'nın görünüşünden korktuğundan onu kabul etmeyi reddettiği için etrafta dolaşmaya mecbur bırakıldı. Bu söylence daha sonra Hera'nın kıskançlığını onun gezintilerine atfeden sonra yazarlar tarafından değiştirilmiştir. Letos sonunda bir zamanlar yüzen bir ada olan ve devasa sütunlarla denizin dibine bağlanmak zorunda olan Delos'ta bir sığınak buldu. Ahlaksız ve dine aykırı her şeyden nefret eden, göklerin aydınlık tanrısı olarak Apollon'u doğumundan kısa bir süre sonra karanlığın şeytani güçleri ile çarpışmaya hazırlanırken görüyoruz. Oklarıyla hem dev Tityos'u hem de yılan Piton'u katletmiştir. İkincisi Delphi yakınlarında Pilistus Vadisi'nde yaşayan ve insanlarla büyükbaş hayvanları yok eden bir canavardı. Bu ve benzeri söylenceler
Adeta baharın yumuşak ılık havasının kışın karanlık kasveti üzerinde uyguladığı garip kudreti üzerine yazılan bir metiyedir. Ancak her ne kadar Apollon şeytani ve ahlaksız olan her şeyin düşmanı gibi gözükse de eski söylenceler onu hedefini şaşmaz okları sayesinde insanların ve hayvanların üzerine öldürücü salgınlar gönderip afetler yayan korkunç bir ölüm tanrısı olarak da temsil eder. Bu durum yine de tanrıların doğal manasına bakılarak kolayca açıklanabilir. Doğrusu güneşin ışınları kışın soğuğunu bozguna uğratır. Fakat sıcakları yükseldikçe ışınların kendileri sonunda hastalık ve ölüme neden olur. Bu durum Hyacinth'in ölümünü anlatan fabülde güzel bir şekilde betimlenmektedir. Işığın tanrısı olarak kişiliğini derinlemesine incelemeye devam edecek olursak, Apollon daha sonra caddeler ile evlerin koruyucusu olarak ortaya çıkar. Onun sembolü ve tüm büyülere karşı bir savunması olarak evlerin kapılarının yanına genellikle koli biçiminde bir sütun inşa edilirdi. Sağlık tanrısı olarak ünü bununla ilintiliydi. Aslında hastalık ve ölüm yayan ancak diğer yandan fiziksel hastalıklara karşı mutlak güce sahip olan bir tanrıydı. Yine de kişiliğindeki bu özellik o oğlu Asklepios'un şahsına daha yaygın bir biçimde gelişmiştir. Ancak bu harikalar yaratan ilahın iyileştirebildiği tek şey harici hastalıklar değildi. Günah ve suçtan gerçek kurtarıcı olarak yalnızca o suçlu ruhlara teselli verebilirdi. Hatta furyalar, erineler tarafından kovalananlar için bile Orestes'in hikayesinde bulunan türden şefkat ve merhameti güzel bir örneğini taşır. İşte burada insanların ruhları üzerinde yatıştırıcı ve sakinleştirici bir etkisinin olduğu gerçeğinden yola çıkarak müzik tanrısı kişiliğinin tanımını araştırmamız gerekir. Favori çalgısı lirdi ve bunu tanrıların verdiği ziyafetlerde Musaların fevkalade nameleri eşliğinde mükemmel bir beceriyle çalmaya alışıktı. Bu yüzden Apollon onların lideri olarak görüldü. Orfe ve Linus gibi antik dönemin en büyük şairlerinin hepsi efsanelerde onun oğulları olarak temsil edilirdi. Ancak Apollon Yunanlılar arasındaki en büyük önemini kehanetin tanrısı olarak elde etmiştir. Kehanetleri son dönemlere kadar bile sosyal ve siyasi hayat üzerinde önemli bir etki kurmaya devam etmiştir. Apollon'un esin kaynağı oldukça ayırt edilebilirdi. Çünkü tanrı geleceği görünen işaretlerden ziyade kehanetlerini aracılığıyla ortaya çıkarmak için istediği kişilerde deliliğin sınırlarında gezenen coşkulu bir akıl durumunu teşvik ederek ortaya çıkarıyordu. Bu kişiler genellikle ya alışılmadık derecede özel tapınaklarda ya da Sibil gibi yalnız başına ikamet edip Tanrı'nın yanıtlarını yayan kadınlar ya da bakirelerdi. İlk zamanlarda sayıları bir hayli fazlaydı. Kolofon yakınındaki Klaros'ta bir tane, Milet yakınındaki Didima'da bir ve Tebai yakınlarında İsmenus'ta bir tane kahin bulunurdu. Zaten Didim'de Apollon tapınağı var ve kehanet merkezidir orası. Bizim burada, Milet de zaten burada. Hep ülkemizde olan yerler. Ancak bu kahinlerin hepsi nihayetindeki Delfi'deki tarafından gölgede bırakılırdı. Bu kahinin yanıtları Yunan tarihinde uzun bir süre özellikle de Doryalı kavimler üzerinde baskı kurmuştur. Fidya'nın ya da Apollon'un rahibesinin kasılmalarının nedeni kısmen defne ağacı yapraklarını çiğnemesinden, kısmen de kutsal sehpanın altında yerdeki bir yarıktan yayılan hafif dumandı. Sadece
Üyeliğe kabul edilmiş rahipler tarafından anlaşılan yanıtları verdiği esrik hali ağzından fışkıran köpükler ve vücudunun kasılmalarında açığa çıkar. Delphi doğal olarak Apollo'nun başlıca tapınma merkezi oldu. Görkemli tapınak eskisinin bir yangında yıkılmasının ardından sonra yeniden inşa edildi. Bağışlardan elde edilen servet öyle çok arttı ki değeri 10.000 talent, ay ışık kapandı. Yani şöyle diyeyim size, 2 milyon İngiliz sterlininden fazla oldu. Fidian oyunları Delphi yakınlarında her olimpiyatın 3. yılında kutlanırdı. Doğum yeri olan Delos'taki tapınağı daha az tanınıyordu. Şimdi şunu devam edeceğim ama ben bir ışığı düzelteyim. Evet, bir saniye geliyorum. Ben buradayım zaten. Evet. Renkli ışığı değiştim. Sintrus dağının eteklerinde bulunuyordu ancak adanın tamamı Tanrı adına kutsaldı. Bu nedenle hiç kimse buraya gömülemezdi. Burada da Tessus tarafından boşaltıldığı söylenen oyunlar Tanrı'nın şerefine 4 yılda bir düzenleniyordu. Bunun yanı sıra Apollo'nun sadece Yunanistan'da değil, Anadolu'da ve Yunan kolonilerinin uzandığı her yerde daha az tanınan çok sayıda mabedi ve tapınak yeri vardı. Romalıların Apollon'u isminden de belli olduğu üzere Roma'ya Yunanistan'dan devredilmişti. Görece oldukça erken bir dönemde insanlar her ne kadar geleceğe dair ipuçları ihsan etseler de yanıtları sadece evet veya hayırla sınırlı olan Romalı tanrılar gibi kahince ilahlara gereksinim duymaya başladılar. Dahası Apollon'a gerçekten ithaf edilen ilk tapınağın ağır bir salgının baskısı altında M.Ö. 429'da inşa edildiği gerçeğinden anladığımız kadarıyla şifa tanrısı özelliğiyle de çok daha önceden Roma sistemine dahil edilmiştir. Apollon'a ibadet etmek, Aktikum Muharebesi'ndeki zaferini söz konusu tanrıya atfeden İmparator Augustus tarafından özellikle yüceltilmiştir. İmparator Platino tepesine Apollon adına heykeltıraş şunun böyle bu şimdi bu kısımları biraz geçeceğim. Biraz detaylar var. Çünkü hani eserlerle ilgili. Evet, heykelleri tanımlıyor kitabın bu yerinde. Şu galeride bu var, burada bu var ve şeyleri uzun uzun tasvirler var. Buraları geçiyorum. O zaman başka bir kitaptan biraz daha Apollon'la ilgili okuyacağım. Sözlükten en azından. Evet. Ben mesela Yunan mitolojisinde bu konuları böyle çok eğlenceli bulmuyorum açıkçası. Ben daha böyle heyecanlı konuları daha seviyorum. Bunlar çok resmî konular geliyor. Mesela buradaki sözlükte nasıl anlatıyor? İlk çağda Yunan denilen varlıkla Akdeniz çevresindeki uygarlık topluluğuna bir yenilik gelmiş olduğu su götürmez gerçektir. Bu olaya geçen yüzyılda bir ad takıldı. Yunan mucizesi dendi. Mucize gibi gerçeküstü bir terim kullanılması bu olayın nedenlerinin de kökenlerinin de bir zamanlar pek aydınlanamamış olmasından, kısacası bilgi yoksunluğundan gelmektedir. Yunan'dan kalma yapıtların özellikle yazı tanrıların tanıtlarının çoğunluğu bunun buraları niye bu anlatıyor? Bakayım. Bilimin
De bugün asıl coşkusunu yaratan neden mucizeyi aydınlatmak yolunda sayısız ipuçlarının hemen hepsinin Anadolu topraklarında bulunması, aydınlığın bir kez daha Anadolu denilen güneşin doğduğu ülkeden gelmiş olduğunu gösterir. İpuçlarını izlemek, bulguları çoğaltmak ve değerlendirmek durumundayız. Bundan ötürüdür ki yeni bilimsel gerçeklerin ışığında yeni yorumlar yaparak denemelerinizi önermekten daha ileri gidemeyiz. Apollon, tanrıların kökenleri ve kişiliği üstüne böyle bir uzun giriş yaptı. Bu tür denemelerde bizden önce girişenler, yani evet, burada uzun bir giriş var. Şöyle bir şey var. Apollon ve Dionysos, bunlar iki uç tanrı. Şimdi zaten şey yapıyorum. Apollon aydın, durgun, ölçü gücü simgeler. Işıktır, doğayı görme, varlığı akılla algılamak ve akıl yetisine dayanan yöntemlerle biçimlendirme gücü ve yeteneğidir. Apollon plastik sanattır ama aynı zamanda da görmedir, anlama ve kavrama. Işığın doğayı bir projektör gibi aydınlatıp karanlık kalan sınırlarını çözümlemesidir. Eee, Yani Dionysos mesela bunun tam tersidir. Dionysos üzerine ayrı bir okuma yapacağım çünkü Dionysos daha uzun da gelebilir. Benim için Dionysos daha önemli. Hani böyle şarabın tanrısı falan derler ya, sarhoşluğun şarabı hissetmekle ilgili. Apollon analitik takılıyor. Dionysos hissediyor yani. Ama bu güç insanı bir seyirci ve bir taklitçi olmaktan ileri götüremez. Yaratıcılık insanın doğaya bir başka türlü coşkuyla karışmasını şart koşar. Karanlık güçlerin gizline ermesini. İşte bu güç de Dionysos şarap tanrısı simgeler. Dionysos doğanın kendisi değil, bir ana tanrıça değil, insanın doğayla birleşmeyi sağlayan bir araçtır sanki. İnsan için düşünülmüş, yaratılmış bir tanrıdır. Nitekim insan dişisinden doğmadır. İnsan karıştı ve insan çilesini çeker ta ki aşkı gücünün nedenli bir nimet olduğunu anlatabilsin insana. Dionysos'un doğudan geldiğini, Anadolu'dan çıkıp Yunanistan'a güç bela girebildiğini efsane bağıra bağıra dile getirir. Nietzsche'nin Yunan varlığına özgü en şaşırtıcı yapıtı saydığı tragediyi başlatana kadar akla karayı seçmiştir bu tanrı. Ama durgun akıl, durgun akıl gücü, bütün dalları ve bunları esinleyen perileriyle Apollon öz Helen varlığı sayılırdı. Nietzsche'nin de bundan şüphesi yoktur. Apollon bunca bilicilik merkezleri, tapınakları ve efsaneleriyle özbeöz Yunan, yani Yunanistan kökenliydi. Dionysos da Anadolu. Böyle bir şey var. Alt kökenleri diyor. Çünkü bu sözlük zaten. Aslında burada güzel hikayeler var. Ben bunu ayrıca okuyayım en iyisi. Çünkü böyle bir giriş yapmış olduk sayfalarca. Ben Apollon'a devam edeceğim o zaman. Evet. Dedim ya bu saatte ders gibi olmasın diye. Saat geç oluyor. Evet. Biri kendini tanrı ilan ediyor. Ben kendimi hiçbir zaman tanrıça ilan etmedim. Yani. Evet. Dur bakayım. Yastıklar düşüyor. Apollo Dionysos çekişmesi aslında Oscar Wilde'in aklını. Yani. Yok mesela zaten ben şey değilimdir. Dionysos'cuyum. Tekrar ışıkları kapatsak mı? Evet. Ben ışıkları kapatayım o zaman.
Hımm. Ya, evet, buna tapan çok insanlar var, doğru. Dionysos okursam aslında Erhan Altun'un kitabından okurum. Yani o bunun üzerine kitap yazdı. Dionysos. Şu kitaptan okurum. Yani Apollon'un hikâyesiyle ilgili kısmı en iyisi ben başka zamana bırakayım. Gerçekten uzun mitoloji sözlüğünde gördüm. Evet. Ne hissediyorum bana tapanlar hakkında? Olabilir. Yani tapmayayım diyemem. A, evet, şimdi birazdan üye yayını yapacağım. Üyelerimde şu an izleyen varsa, ekran başında kalsınlar diyorum ve yayını burada kapatıyorum birazdan. Bir dahaki yayına mesela şöyle bir şey diyeyim, güzel videolar çektim. Kayıt olarak da koyacağım. Hem yayın kalitesi daha da iyi oluyor. Böyle fena değil, tamam bilgisayarda ama çekim yapıp, yüklemek de fena değil. Evet. Hadi artık herkese iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.